Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan sonra 70'li yıllardayız. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın atalarından Hz. Mübrike'nin devrindeyiz. Batı dünyasıyla yakın ilişkiler kurmaya başlayan ve bu ilişkilerin gittikçe artacağına inanan Karaikelerden bahsedeceğiz kısaca. Batı Afrika kıyılarında bugünkü Tunus merkezi olarak Beni İsrail'e uzak akrabalıkları bulunan bir topluluk. Bu topluluk özellikle Mezopotamya coğrafyasında gittikçe eskimeye başladığını düşündükleri veya öyle olmasını niyet etmiş oldukları dini merkezlerin ekonomik, sosyal ve siyasal konjektürünün haricinde yeni bir ticaret yolu peşindeler. Dolayısıyla Mezopotamya coğrafyasında herhangi bir dini merkezde yeniden yapılan bugünkü tabiriyle restorasyon çalışması onlar için bir tehlike arz ediyor. Biliyorsunuz Hz. Mübrike'nin babası Hz. İlyas devrinde Kabe-i Muazzama ve bölgesini yeniden tanzim edilme çalışmasındaydı. Bu tanzim dolayısıyla Batı Afrika kıyılarında pek de hoş karşılanmamıştı. Hz. Mübrike yapılmış inşaatın ardından kendi köşesine çekilmiş bir halvet dönemi yaşamaktaydı. Genç yaşında başlamış olduğu bu halvetler Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın atalarında da sıkça görülen bölge topraklarında var olan din anlayışının bir sonucuydu. Rabbi ile baş başa kalıyor olmak. Günlerden bir gün Hz. Mübrike'nin annesi Hz. Emmame rüyasında gökten yağan bir takım taşların özellikle batıdan geldiği yönüyle yavaş yavaş Mekke-i Muazzama'nın üzerine inerlerken Hz. Mübrike'nin avuçlarından çıkan bir ışıkla, bir nur ile durduğunu görüyordu. Ama bunlardan birkaçının onun damanın üzerine değmiş olması çok üzmüştü onu. Hz. Mübrike'nin girmiş olduğu Ebu Kuveyssa'nın kuzeybatı yamaçlarındaki mağaraya doğru harekete geçti. Hz. Mübrike'ye rüyasından bahsetmek için yola düştü. Hz. Mübrike ise girdiği halvetin mağarasının kapısında karşıladı annesini. "Hoş geldin anneciğim. Sana gösteren bana da gösterdi. Haberim var gökten yağan taşlardan. Ancak bir teyit gerekiyordu. Sen beni teyit edenlerden oldun" diyerek annesiyle beraber Mekke-i Mukerreme'ye tekrardan döndü. Bu dönüşle beraber amca çocuklarını bir araya getirdi ve etrafta dolaşan söylentilerden haberdar olup olmadıklarını, herhangi bir sıkıntı olup olmadığını sordu. Karaikelerden gelmiş olan bazı haberler Mekke ticaret yolunu engellemek üzere askeri bir hazırlık içerisinde olduğuna dair artık haberler olduğunu da duydu. Bunu teyit etmek gerekiyordu. Afrika kıyılarına yakın bölgelerde var olan ulaklar eliyle bir çalışma yapıldı. Yaklaşık 10 günlük bir çalışma ardından karşı tarafta 5000 ila 6000 civarında bir askeri birliğin hazırlık yaptığını ve ilk defa Afrika bölgesinde mancınık kullanılacağına dair haberlerin olduğunu gördüler. Bir takım hazırlıklar bu mancınıkların yaklaşık 50 ila 75 metreden vurucu özelliği olduğunu keşfettiler. Afrikalıların bu yeni yapmaya çalıştıkları savaş aleti Mekke bölgesi için daha yeni zannedilse de daha önce Nemrut'tan kalmış olan bilgi birikimi bu ve buna benzer askeri araçlara karşılık neler yapılması hakkında ciddi fikirlere sahipti. Ancak Hz. Mübrike bu ve buna benzer olaylarda geçmiş atalarının kullanmış olduğu diplomasi yönteminin ehemmiyetine inanıyor, öncelikle görüşmeler yapılmasının daha iyi sonuçlar doğurabileceğini, savaş ya da saldırı olmadan ticaret yolları üzerinde farklılaşmaya gidilerek yeni bir açılım yapılabileceğini düşünüyordu. Hz. Mübrike bu manada farklı ulaklarla Karaikelere ulaştı. Karaikelerle süren yaklaşık 3 yıllık görüşmeler
herhangi bir sonuç alınmasını sağlamadı. Karayikiler her seferinde Mekke-i Mükerreme'nin ticaretten tamamen çıkması gerektiğine dair pek çok argüman koydular masaya. Hz. Mübrike çoğu zaman onlara iyilik ve güzellikle cevaplar gönderiyor olsa da bu bir manasıyla karşı tarafın hazırlıklarının daha da derin olmasını sağladı. Bu noktada zaman zaman Mekke-i Mükerreme'deki amcaoğulları ise hazırlıklarımızı yapmak zorundayız, onlar ne yapıyorsa biz de aynısını yapalım şeklinde Hz. Mübrike'ye farklı yollarla bu saldırıyı nasıl engelleriz, onun için bir hazırlık yapalım diyorlardı. Hz. Mübrike ise onlara beklemelerini ve sabretmelerini söylüyordu. Hz. Mübrike'nin sabır söylemi Mekke-i Mükerreme'de var olan korkuyu bir türlü bastırmaya yetmedi. Milattan sonra 117 yılının Şubat ayına gelindiği zamansa büyük savaş başlamak üzereydi. Kuzey ile Doğu'nun savaşıydı bu. Karayikilerin harekete geçmiş olduklarına dair bilgi hızlı bir şekilde ulaklar eliyle iletildi. Kudüs'te var olanlar aslında bu savaşa hiç katılmayarak Mekke'nin ortadan kalkmasıyla Afrikalılarla bir anlaşma yapıp batıya akan o büyük ticaretin devam edeceğinden ötürü herhangi bir korkuya sahip değildiler. Mekke'dekilerse Hz. Mübrike'ye sürekli olarak bu görüşmeleri uzatarak adamlara büyük bir fırsat sundun. O fırsat sonucunda da şimdi Mekke'nin yerle bir olmasına sen sebep oldun diyorlardı. Hz. Mübrike her birisine sabretmelerini söylüyordu. Hiçbirisine sinirlenerek, kızarak bir cevap vermiyordu. Onun bir hali Mekkelileri daha da hırçın bir noktaya doğru getirmekteydi. Hz. Mübrike babası İlyas, oğlu Huzeyme olarak farklı bir özelliğe sahipti. Ancak bu özelliğini hiç kimseye o güne kadar beyan etmemiş ve görülmemişti. Hz. Mübrike ne zaman halvete girse annesinin gözünden kaçmayan bir gerçek, onun halvet girdiği yerde kartalların üzerinde döndüğüyle ilgiliydi. Her seferinde buna bir göz ucuyla bakar, sürekli buna mı denk geliyor, bana mı denk geliyor yoksa gerçekten onun kartallarla bir ilişkisi mi var şeklinde düşünürdü. Hz. Mübrike günlerden bir gün Karayikilerin yaklaşmasına yaklaşık 17 gün kala amca çocuklarıyla Mekke-i Mükerreme'de yeniden bir araya geldiler. Ben yola çıkıyorum dedi. Mekke'dekiler o zaman biz de geliyoruz. Demek ki bir savaş hazır olacaksak neden bunu bugün söylüyorsun, şimdi çıkacağını söylüyorsun şeklinde ifadelerde bulundular. Hz. Mübrike bekleyin diyen benim ve neden beklenmesi gerektiğini de bilen benim. Siz rahat bir şekilde evlerinizde oturunuz. Ben gidiyorum dedi. Mekke'dekiler onun çıldırmış, delirmiş olduğunu düşündüler. Tam da bu noktada o giderse gitsin, biz Mekke'nin yaklaşık 15 ila 20 kilometre aralarına yeniden okçularımızı yerleştirelim, savaş birliklerimizi konuşlandıralım ve o nereye gidiyorsa gitsin, belki de kaçıyordur şeklindeki ifadelerin arasında hazırlıklarımızı yapalım dediler. Ancak bilinen bir gerçek, tarih boyunca Hz. Mübrike de, onun ataları da ve onun evlatlarından Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama ve oradan bütün ehli beyte bakılsa bu korku asla görülebilecek bir şey değildi. Hz. Mübrike'nin tek başına çıkmış olduğu yolda onu takip edense Hz. Huzeyme oldu. Uzaktan takip ediyordu babasını çünkü babası arkasından kimsenin gelmemesini söylemişti. Hz. Mübrike Mekke'den ayrıldıktan yaklaşık 3 gün sonra 100 ila 110. kilometrelere denk gelindiğinde kuzeyden gelmekte olan ve aradaki denizi aşarak aktarım yapacak olan birliklerin üzerine toplamda 7.000 kadar kartalın saldırısıyla engellemişti. Göklerden bir anda Karayikilerin ne olduğunu anlamadıkları kartallar delicesine tepeden aşağıya doğru saldırı uçuşu yapıyorlar. Her birisinin kafasına ciddi bir darbe vurarak onların ölümüne vesile oluyorlardı. 5.000 kişilik ordudan yaklaşık 15 dakika içerisinde
sadece 400 kişi kalmıştı. Ortalık kan revan içinde ve sadece Hz. Mübrike vardı. Kartalların inişini ve Hz. Mübrike'nin bu orduya doğru yanaştığını gören Hz. Huzeyme ise babam kendini feda etti diyerek hızlı bir şekilde Mekke'ye geri dönmeyi ve oradan birlikleri yeniden teyakkuza geçirmeyi hesap etmişti. Tam batıya doğru gitmek üzereyken 3 kartal Hz. Huzeyme'nin üzerine pike yapmaya başladı. Hızlı bir şekilde Hz. Huzeyme'yi korkuturcasına yeniden babasının yanına dönmeleri için sanki bir işaret veriyordu. Hz. Mübrike Efendimizin 7000 kartalla gerçekleştirmiş olduğu bu saldırıya tek şahit Hz. Huzeyme'ydi. Kara ikiler bertaraf edilmişler ve tekrar kendi civarlarına dönmüşlerdi. Batı Afrika dünyası işte bu mücadeleden sonra artık kuzeye inmemeye karar verdi. Tarihsel süreç içerisinde Afrika'nın kuzey kıyıları ve kuzeybatı kıyılarının neden bu ticaret yollarını engellemediklerine dair önemli soru işaretinin cevabı Kartalların babası ünvanıyla, Kartalların efendisi ünvanıyla Hz. Mübrike oldu. Milattan sonra 122 yılında Cebel-i Rahme Nur Dağı'na çekilirken Karaikiler de bertaraf olmuş bir şekilde eski hallerine dönmek zorunda kaldılar. Ancak bu durum Mekke'ye karşı yapılacak herhangi yeni bir saldırıyı tamamen engelleyecek değildi. Yeni bir düşman vardı. Batıdaki paganlar.